Dostlar gelmenizi bekliyorum. Teknik bir arıza nedeniyle yayına bir süre ara vermek zorunda kaldık. Ancak şimdi düzeldi, toparladık arızayı ve sizlerin yayına katılmanızı bekliyorum. Gülşen merhaba. Merhaba Gülşen. Semra merhaba. Merhaba Semra, hoş geldin. Merhaba. Banu Kavaş merhaba. Teşekkür ederim. Ya insanın canı sıkılıyor tabii, bu arızalar, teknik problemler üst üste gelince. Demin yayın sırasında koptu yayın, birdenbire yayın koptu ve tabii ki abonelerle iletişimi kaybettim. O anda çıkmak zorunda kaldı herkes. Gülşen, konuşacağız, başlığı konuşacağız. YouTube çok güzel bir platform, çok güzel bir uygulama ama bu teknik arızalar, teknik aksaklıklar olmasa çok daha keyifli olacak. YouTube'da sizlerle diyalog kurmak, sizlerle yayın yapmak çok daha iyi olacak. Altyazı probleminden sonra bu yayının kopması da hiç iyi olmadı dostlar, arkadaşlar. Sıla Deveci de geldi. Peki, merhaba tekrar diyor Sıla. Teşekkür ederim. Evet, konuşacağız. Merak ettiğiniz bütün konuları konuşacağız dostlar. Afra Saraçoğlu'nun Abi dizisiyle ilgili Eylül ayının 25'inde başlayacağına dair çekimlerin bana bir bilgi ulaştırdı bir takipçim, ama dediğim gibi doğrulatmaya fırsatım olmadı. Fakat muhtemeldir ki, yani daha 2025'ine 14 gün var. Daha önce de başlaması gerekir aslında. Çünkü Ekim ayı içinde Eylül'ün 25'i, Ekim ayı içinde dizi yayına gireceğine göre, yani elde de en az bir bölüm stok olsun istenir. Her dizide böyledir. Çekim sırasında bazı dizilerde 2-3 bölüm bile stok yapma imkanı olabiliyor. Tadından yenmez tabii, stok sayısı, eldeki dizi bölüm sayısı fazla olursa. Dolayısıyla çekimlerin başlaması gerekecek Eylül ayı içinde. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde oynadığı diziyle ilgili, Afra Saraçoğlu ile ilgili, onun rolüyle ilgili yaptığım araştırmalar konusunda bazı yeni bilgiler var. Onları da sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Çağla karakteri ve Doğan karakteri, biliyorsunuz onlar. Çağla ve Doğan karakteri. Çağla karakteri Doğan'ın karanlık aile düzenine adalet perspektifi getirecek. Avukat Çağla, Afra Saraçoğlu. Doğan güç, Çağla vicdanı temsil edecek. Tabii ki bunu böyle deklare etmezler asla. İşte Doğan güç, Çağla vicdanı temsil, böyle bir şey. Bunu algılamamızı sağlayacaklar. Senaryoyu yazarken, senaryoyu kamera önünde oynatırken oyuncuları, bu karşıtlık aşkın da temelini oluşturacak. Vay vay vay. Bir daha okuyorum. Doğan güç, Çağla vicdanı temsil edecek. Bu karşıtlık aşkın da temelini oluşturacak. Çağla'nın kendi geçmişiyle Doğan'ın ailesinin sırları birleşince hikayeye güçlü bir sürükleyicilik kazandırılacak.
Çağla'nın kendi geçmişiyle Doğan'ın ailesinin sırları birleşince hikâyeye güçlü bir sürükleyicilik. Zaten insanlar sürüklenip peşinden gidecek Afra Saraçoğlu'nun. Bunun için Kenan İmirzalıoğlu'na ihtiyaç yoktu ki ya. Oraya koysaydınız Mert Ramazan Demir'i. Yapamadınız. Afra Saraçoğlu başlangıç olarak idealist, dik duran genç bir avukat. Bölümler geliştikçe Doğan'la zorunlu bir ittifak kurulacak, duygusal yakınlaşma olacak ve aileden de tepkiler görülecek Doğan'ın ailesinde. Sezon ilerledikçe Afra Saraçoğlu'nun kendisine dair bir sır ortaya çıkacak. Bir sır ortaya çıkacak. Yani Çağla karakterinin. Çağla Doğan için Doğan'ın çok merak edeceği, çözmeye çalışacağı bir bulmaca gibi olacak adeta. Bak bu oldu işte. Bulmacayı çözmeye çalışırken daha fazla aşık olacak Çağla karakterine Doğan. Yani Çağla karakteri zaten Afra Saraçoğlu hangi karakteri bürünürse bürünsün aşık onu nasıl bir kadın, zaten o güzelliğiyle, o mimikleriyle, o çocuksu tavırlarıyla, o bazen bilmiş bakışlarıyla, bazen şüpheci konuşmalarıyla, yani kendine has bir yapısı var, bir güzelliği, bir hoşluğu var Afra Saraçoğlu'nun. Elbette o karşısındaki senaryo yazılırken Afra Saraçoğlu hangi karakteri oynarsa oynasın ona aşık olunmayacak şekilde asla bir senaryo olamaz. İlla ki partneri ona aşık olacak. O yüzden şunu söylemek istiyorum bunları böyle konuşurken. Yani diyorlar ki bazıları iyimser bir şekilde Kenan İmirzalıoğlu aşık olmayacak. Aralarında sevgi olmayacak. Hadi be oradan. Yani Afra Saraçoğlu'na onun canlandıracağı karaktere aşık olunmayacak demek Afra'ya hakaret demek. O herhangi sıradan bir kadın oyuncu değil ki ya. Yani o çok güzel, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Dolayısıyla karşısındaki partnerin senaryosu yazılırken, senaryoda karşıdaki partnere oyun yazılırken Afra'ya ilgi göstermemesi, onu beğendiğini belli etmemesi falan mümkün değil ki. Mümkün değil ya. Mümkün değil ya. Yani seyirciyi nasıl kandıracaksınız? Kandıramazsınız. Evet. Güçlü erkekte idealist kadın çatışmasını göreceğiz. İdealist ve son derece güzel kadın çatışmasını göreceğiz ve bunun zamanla aşka döndüğüne şahitlik edeceğiz. Yani sürprizlerle dolu olacağını da bu senaryo ilerlerken karşımıza hep bizi şaşırtacak sürprizler çıkacağını da eklemem lazım. Dostlar. Seyirci zaten bu aşk hikâyesini yakaladığı zaman, sezinlediği zaman diziye tutkuyla bağlanacak. Diziye tutkuyla bağlanacak, iple çekecek yayın gününü. Ve Afra Saraçoğlu'nun bu Çağla karakterini canlandırması, oynaması Afra'nın önüne gelecekte başka önemli, başka değişik, ilginç fırsatların çıkmasına da imkân tanıyacaktır arkadaşlar. Kariyerine olumlu etki yapacaktır. Yani bu dizinin başarılı olmama imkânı yok. Yeter ki Kenan İmirzalıoğlu karakteri oynayacağı karakter tam Afra'ya uyum sağlasın. O aradaki yaş farkına rağmen işte yönetmenin ve senaristin ve Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğunun burada konuşması lazım.
Yani burada Afra Saraçoğlu gibi bir kıymeti yakalamışsınız, bulmuşsunuz. Onunla müthiş bir uyum yakalaması lazım. Senaryonun ve oyuncunun göstereceği oyunun ve yönetmenin bunu okumasının, onları oynatma kabiliyetinin Afra Saraçoğlu fırsatını çok iyi değerlendirmesi lazım. Öyle olmazsa başarı gelmez zaten. Zaten Afra Saraçoğlu duygusal sahnelerde parlayabilen bir oyuncu olduğunu daha önceki dizilerinde gösterdi. Özellikle Yalı Çapkını dizisinde bunu pek çok kez ispat etti ve yine Afra Saraçoğlu dram sahnelerinde de çok başarılı bir oyuncu olduğunu bizlere gösterdi. Seyirciye gösterdi. Çağla çok güçlü bir kadın karakter. Evet. Çağla'nın Seyfer'den farkı, Seyran'dan farkı, Çağla daha yetişmiş, daha olgun bir karakter ve yani romantik genç kız, yeni yuva kuran Seyran yeni yuva kuran, romantik kocasını çok seven ama ondan da hep şüphe duyan, onun sevgisinden de şüphe duyan, zaman zaman kendisini kocasına kaptıran, kocasını çok seven, kocasına aşık bir kadındı ya Seyran ve fazla romantik kafalıydı ve teslim olmuştu kocasına bir ara teslim olmuştu. Ama Çağla öyle değil. Çağla çoktan ayaklarının üzerine basmış, kendince otorite sahibi ve kararlılık seviyesini yakalamış. Her fikrinde, her düşündüğünde, her savunduğu tezde kararlı duran, dik duran, asla geri adım atmayan ve karşısındaki kişiyi etkileyebilen bir karakter Çağla. Bundan sonra Afra Saraçoğlu'na Seyran gibi teklifler de elbet gelebilir ama Çağla karakterinde bundan sonraki işlerinde Çağla karakterine yakın rollerde teklifler gelecektir. O kadar öne çıkacaktır burada Çağla'nın oyunculuğu, Afra'nın Çağla'ya biçeceği kumaş. Bunları tabii öngörebiliyor olmamızın birinci dayanağı Afra'nın çok çok iyi bir oyuncu olduğunu bilmemiz. Afra Saraçoğlu'nun başarılı bir oyuncu olduğunu ve bu karaktere mükemmel bir hayat vereceğine inanmamız. Bu videoyu Afra Saraçoğlu'na izletin, gönderin. Belki de son zamanlarda bu laf iddialı demeyin, gerçek olma ihtimalini hep beraber göreceğiz. Belki de son zamanlarda Türkiye televizyonlarındaki dizilerde vücut bulan, şekillenen bir oyunla kamera önüne getirilen en sağlam, en güçlü kadın karakterini oynayacak 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu. Anlatabildim mi? Ayakları üzerinde dik duran ama asla boşu olmayan, ne yaptığını çok iyi bilen ve çevresindeki insanları kendisine hayran bırakan, otoriter, güçlü ve çok güzel, dik duran bir kadın. Belki de son zamanlarda Türkiye'deki ayakları yere sağlam basan, en dik, en beğenilen kadın rolü olacak. Dostlar, beğen yaparsanız sevinirim. Yayın kesildiği için ve sonra tekrardan yayın açmak zorunda kaldığım için
Takipçi sayısı az, izleyen sayısı az ama olsun siz bana yeterseniz, eee, beğene katkıda bulunursanız sevinirim. Eee, Mert Ramazan Demir'le, Afra Saraçoğlu'nun Hollanda'da, buluşmuş olma ihtimalini bana sizler yazdınız. Bilal abi böyle bir şey duyduk, doğru mu şeklinde. Ben bu konuda bir bilgi sahibi değilim ama Mert ve Afra Hollanda'da, Amsterdam'da buluştu diye yazan yine sizlersiniz dostlar. Keşke öyle bir şey olsa. İnşallah öyle bir şey vardır. Yani Türkiye'de bir araya gelip de görünmekten çekindikleri için ve Mert de zaten sıkıldığını çekimlerden önceki gece yarısı bilmem kaçıncı day diye paylaştığı o karanlık görüntüden anlamıştık Mert'in çalışmaktan sıkıldığını anlamıştık. Bir basmışlar, bir karabasan vardı Mert'in üzerinde. Hatırlıyorsunuz değil mi o storiesini? Bir ışık, set ışığı ve kapkaranlık bir ortam. Sapanca muhtemelen. Ve oradan paylaşım yapıyor. Sıkıldığını belli ediyor artık. Ve kendisine herhalde 2 gün tatil verdiler. O da Amsterdam'a uçtu. Keşke orada Afra Saraçoğlu'yla buluşmuş olsa. Afra da Amerika'dan oraya geçmiş. Sonra birlikte tatil yapıp 2 gün, 3 gün Türkiye'ye ayrı ayrı da dönseler. Keşke böyle bir buluşma gerçekleşmiş olsa dostlar. Yani o zaman Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i sevenler dünyanın en mutlu insanı olurlar. Mert hiç yerinde durmuyor. Sürekli bir yerlerde. Afra 2 ay setteydi. Hiçbir yere gitmedi. Hep çalıştı diyor. Yani bu tabii şeyle de ilgili ya. İnsanların kendi yapısıyla da ilgili. Afra biraz anneci. Afra ilk fırsatta annesiyle buluşmayı çok seviyor. Ya annesi onun yanına gidiyor ya o Edremit'e, Akçay'a gidiyor annesiyle buluşmaya. Mert Ramazan Demir de ailesine düşkün ama Afra o konuda biraz daha sanki Sıla Deveci Mert hiç yerinde durmuyor dedi. Hasan Bey Mert değil çocuğun babası Bilal Sezer kim onu söylemedi. Meryem Demirbaş Mert sevgilisiyle birlikte diyor. Ay Yıldız seninle emin olmadığınız şeyleri lütfen yazmayın. Buram buram Amsterdam kokuyor fotoğraf. Görür görmez zaten Amsterdam olduğunu anladım. Amsterdam'a defalarca gitmiş bir kişi olarak o kanalın etrafındaki bisikletlerin park şekli bile belli ediyor Amsterdam olduğunu. Amsterdam güzel ve çılgın bir şehir. Mert Ramazan Demir de biraz çılgın yaşamayı, eğlenceyi, ilginç gece hayatını seven bir genç. İnsan gençliğinde tabii ki bazı şeyleri fazlasıyla yapmak isteyebilir. Herkes değil, bazı insanlar öyledir. Hoş karşılamak lazım insanların seçimlerini. Yazıyorsunuz Mert'in bir başkasıyla tatilde olduğunu. Yok öyle bir şey. Ben inanmıyorum. O kızın Mert'le buluşacak cesarette olduğuna inanmıyorum. Bir daha öyle bir şey yapabilecek cesarette olduğuna inanmıyorum. Yeterince rezil etti zaten Mert Ramazan Demir sevenler o kızı. Bir daha o kızın öyle bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Dostlar, sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama beğen sayısı niye bu kadar az ya? Tamam yayın kesildi ama ve ayrıldınız yayın kesilince teknik hatadan dolayı. Sonra döndükten sonra da yine beğen yapabilirdiniz. Yani evet, evet. Bu arada Hande Erçel'in dizisini de merakla beklediğimizi söylüyoruz. Hande Erçel'i de merakla bekliyoruz arkadaşlar. O da yakında, çok yakında
yeni dizisiyle ekranda olacak. En son kimi seyrettim ben? En son ekranda Demet Özdemir'in dizisini seyrettim. Yani, çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Demet Özdemir'in dün akşam mıydı arkadaşlar? Yeni bölüm. Gülşen Dönmez, "Unutun onu kızlar, Mert Afra ile barışmaya çalışıyor, İnanın bana." diyor. Ya, bana yazan, arkadaşlar da o kadar kuvvetli yazıyorlar ki Bilal Bey, o kadar ısrarlı yazıyorlar ki, Afra ile buluştular onlar Amsterdam'da. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu Amsterdam'da buluştular diye yazdılar. Fakat, yani, tabii ki, bu ispat olmadan %100 bu böyle oldu diye anlatamam size. İspat lazım arkadaşlar. Yani, bunun bir fotoğrafla, bir videoyla, bir konuşma ses kaydıyla ispatı lazım. Yoksa herkes için her şeyi söylüyor. İyi ki de keşke öyle bir şey olsa. İyi ki benim takipçimsiniz ve beni izliyorsunuz dostlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Sevgiler.